Hepinize merhabalar arkadaşlar. İmre'nin Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için şahane bir tarifim var. Bu tarifimle birlikte istenmeyen kiloları anında eriteceğiz. Ve çok güzel bir şekilde akciğerlerimizi temizleyeceğiz. Bunun için arkadaşlar tabii ki de kış sebzelerinden birinden yararlanıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi zencefil. Zencefil sizin hem metabolizmanızı hızlandıracak, hem iştahınızı kontrol altına alacak. Hem de arkadaşlar biliyorsunuz ki bağışıklık sistemimizi korumada mükemmel bir etkisi var. Sizler de kısa sürede İstenmeyen kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız son zamanlarda nedenini bilmediğiniz bir şekilde eklemlerinizde, kemik bölgenizde bir ağrı varsa bunun nedeni bazen farkına varamasak da vücudumuzun yaratmış olduğu inflamasyonlar, iltihaplanmalar olabiliyor. İşte bu iltihaplanmaları da ortadan kaldırıp sizin gerçekten yenilenmenizi sağlayacak karaciğer dostu şahane zencefilimizin öncelikle şöyle hızlı bir şekilde kabuklarını soyalım. Ana yurdu Asya olan zencefillerin arkadaşlar şifa olarak tüketildiğini artık dünyada herkes kabul etmiş durumda. Adeta bir alternatif tıp yöntemlerinden biri. Çoğu insan için ilaç yerine bile geçen, sizlerin metabolizmasında çok güzel bir şekilde hızlanmayı sağlayan, özellikle sindirim sisteminde etkilerini bilimsel araştırmalarla da kanıtlanmış en güzel ürünlerden bir tanesi. Eğer ki bağırsaklarınızda hazımsızlık varsa bu hazımsızlık problemini ortadan kaldırıp sindiriminizi arkadaşlar hızlandıracak. Soğuk algınlıklarının çok yoğun olduğu şu zor kış karlı günlerinde gribe, bronşite, soğuk algınlığına karşı sizlerin bağışıklık sistemini güçlendirecek ve sizlere üst solunum yollarında rahatlama sağlayacak şahane bir ürün. O yüzden bu üründen çok fazla faydalanmak istiyorum ve bu ürünü kullanırken şöyle bir parmesan rendesinin arkadaşlar ya da normal rendelerden ince tarafıyla bu işlemi yapabilirsiniz. Bunun iyicenin suyunun, özünün, enzimlerinin aktif bir şekilde çıkmasını istiyorum. Çünkü içerisinde gingerol denilen sizin kolesterolünüzü dahi düzenleyici mükemmel içeriği var. O yüzden ben hemen şöyle hızlıca zencefilimi parmesan rendesiyle rendeliyorum. Bu şekilde rendelediğimde sanki zencefil püresi hazırlamış gibi çok daha sulu, çok daha lifli dokusunu ortaya koyan bir içerik oluyor. Biliyorsunuz zencefilin lifi bizler için çok önemli. Özellikle bağırsak sağlığımız için olmazsa olmazlardan bir tanesi. Bu lifler sayesinde bağırsaklarımızdaki prebiyotikler bizler için çalışan güzel bakteri dostlarımıza hem güzel bir besin sağlamış oluyoruz, hem bağırsak hareketlerimizi düzenlemiş oluyoruz. Kabızlık problemi olanlar, şişkinlik, gaz problemi olanlar için gerçekten kullanılması gereken, tek başına dahi etki eden şahane ürünlerden bir tanesi. Zencefilin içeriği çok fazla dedik arkadaşlar. İçerisinde sodyum, demir, potasyum, magnezyum, fosfor, çinko, C vitaminleri, folat, B6 vitamini, riboflavin, niasin içeriyor. Özellikle de beta karoten açısından, kapsaisin açısından, kürkümin açısından da çok zengin olduğu için anti-inflamatuar ve antioksidan özellikleri de çok yüksek. O yüzden zencefili kalp damar sağlığı için bile tek başına kullanılabilecek ürünlerden bir tanesi olarak nitelendirmek lazım. Çünkü biliyorsunuz ki zaman içerisinde kolesterolümüzdeki maalesef yükselmeler de bozuklukları ortaya çıkartabiliyor. C vitaminin, B6 vitamininin ve folatın bir arada olduğu besinler bizlerin damar sağlığı için adeta koruyucu bir etkisi var. Sizleri daha oluşmadan kalp damar rahatsızlıklarına karşı koruyacak. Hele ki daha öncesinde kalp krizi geçirmiş olan kişiler varsa mutlaka kullanmaları gereken, daha sonrası için kendilerinin hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olacak ve de çok etkili bir şekilde önlem alacak şahane bir ürün oluyor. O yüzden eğer ki hikayesinde, ailesinden herhangi biri kalp damar rahatsızlığı olan kişiler varsa mutlaka zencefilli ve zencefilli ürünleri olabildiği kadar kullanmaya özen göstermeleri gerekir. Bilimsel olarak zencefille ilgili çok fazla çalışmalar yapılmış. Bunlardan bir tanesi de karaciğerimize karşı çok büyük bir koruyucu olması. Sadece akciğerimize değil arkadaşlar, karaciğerin de biliyorsunuz korunmaya ihtiyacı var. Çünkü karaciğerimiz bizim vücudumuza detoks kaynağı, organlarımızdan bir tanesi. O yüzden hepatotoksite çok fazla oluşabiliyor. Bunları önlemek için zencefil tek başına kullanılabilir. Özellikle de kadmiyum yüksek miktarda alındığında yine aynı şekilde hepatotoksiteye sebep verdiği için zencefil bunun sadece arkadaşlar en önemli kurtarıcısı denilebilir. Yine
alkol tüketimi fazla olan kişilerde yağlı karaciğer rahatsızlıklarının ortaya çıkması, yaygın olan kişilerde de mutlaka kullanılması gereken en önemli ürünlerden bir tanesi. Son olarak da şunu hatırlatmakta fayda var. Bizim beyin sağlığımız için, gerçekten beyin fonksiyonlarımızı yerine getirmek için Parkinson, Alzheimer gibi nörodejeneratif rahatsızlıklara karşı da oksidatif stresi vücudumuzdan uzaklaştırdığı için kullanılması gereken en güçlü besinlerden biri diyoruz. Ve bu kadar güzel faydaları olduktan sonra mutlaka hepinizin en azından her gün günde bir fincan bu tarifi kullanacağını umuyorum. Şimdi hemen tarifimizin ikinci bileşenine geçelim. Burada arkadaşlar sarımsaktan yararlanacağız. Sarımsak da biliyorsunuz ki çok güzel bir kükürt kaynağı. İçerisinde yine yüksek oranda krom var. İnsülin direncine karşı, özellikle de kalp sağlığımız için, kalp damar sağlığımız için mutlaka kullanmayı önerebileceğim en önemli besinlerden bir tanesi. Pek çok kişi arkadaşlar özellikle saç sağlığı için, cilt sağlığı için de sarımsağı mutlaka tüketmeye özen gösteriyorlar. Çünkü sarımsak cildimizde kolajen sentezini arttırırken, kilo verirken oluşacak olan sarkmalara karşı çok güzel bir toparlayıcı etkisi oluyor. Pek çok arkadaşım hani kilo verdim ama çatlaklarım var, sarkmalarım var, ne yapabilirim şeklinde çok fazla soru sormuşlar Instagram'da. Bunun için tabii ki de yapılacak, kullanılacak birkaç önerim olacaktır sizlere. İşte bu önerilerden bir tanesi de içerisinde sarımsak bulunan arkadaşlar tarifler oluyor. Eğer ki diyet yapıyorsanız da bu problemlerle en iyisi kesinlikle ortaya çıkmadan korumasını sağlamak. O yüzden korumak için de bu tarifi kullanabilirsiniz. Şöyle hızlıca ben sarımsaklarımı yine aynı parmesan rendemle çok ince bir şekilde rendeledikten sonra hemen arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi zencefillerimizin içerisine atıyorum. Güzelce zencefilimizin içindeki cincirol ile sarımsağımızın içerisinde bulunan anisinin iyicene karışmasını sağlayalım. Burada gerçekten mükemmel iki gruptan bahsediyoruz. Bu ikili sizlerin vücudunda yapmayacakları yok. Özellikle soluk algınlığı için, astım, kronik bronşit için gerçekten kullanılabilecek en güzel ürünlerden bir tanesi. Şimdi hemen bu ürünlerin etkinliğini vücudumuzda daha da arttırmak, emilimini kolaylaştırmak için bir diğer malzememizi alalım. Şöyle öncelikle karışımımızı ufak bir cam şişenin içerisine aktarıyoruz. Bu cam şişenin içerisine arkadaşlar böyle bütün suyuyla falan hepsini aktaralım. Çünkü bizler için enzimlerin ne kadar yoğun olduğu çok önemli bu tarifte. Bu tarif tam bir kış tarifi oluyor. Hem metabolizmamızı hızlandırıp hem kuru öksürüğe, balgamlı öksürüğe, astıma karşı, sinüzite karşı gerçekten kullanacağınız en güzel, en sağlıklı besinlerden bir tanesi. Şimdi ben bunun üzerine, bunun değerini arttırmak için görmüş olduğunuz gibi baldan yararlanacağım. Bal arkadaşlar burada herhangi bir bal kullanabilirsiniz. Ama daha temin bahsetmiş olduğum üst solunum yolu rahatsızlıklarınız varsa burada kullanmanız gereken bal, çam balı ya da kestane balı kullanırsanız daha güzel etki eder. Eğer ki metabolizmanızı birazcık hızlandırmak istiyorsanız herhangi bir çiçek balıyla da bu tarifi uygulayabilirsiniz. Bu tarifin gerçekten kullandıktan sonra üst solunum yollarınızın nasıl rahatladığını, özellikle de bizler için gerçekten vücudumuzun gençlik merkezi diyorum ben onlara, akciğerlerimizin arkadaşlar sağlığı çok önemli. Biliyorsunuz ki bizim vücudumuzdaki pek çok metabolik olay tabii ki de hücrelerimizde almış olduğumuz besinlerin yakılmasıyla ortaya çıkıyor. Ve bu hücrelerde yakılacak olan besinler için bizim en önemli gereksinimimiz oksijen. Ve oksijen kaynağımız da bizlere, bütün vücudumuza o oksijeni ulaştıran tabii ki de akciğerlerimiz. Akciğerlerimize karşı birazcık daha hassas olup gerçekten onların değerini bilip korumamız gerekiyor. Çünkü özellikle de teknolojikleşen dünyamızda pek çok fabrika faktörleri var arkadaşlar. Bunlar biz istesek de istemesek de gün içerisinde maalesef vücudumuz bunlara maruz kalıyor. Belki de pek çoğumuz farkında olamıyoruz ama uzmanlar belli dönemlerde bizleri hava kirliliğine karşı güzel bir şekilde uyarıyorlar. Yapılan araştırmalar sonucunda bu hava kirliliğine karşı uyarıların ne kadar anlamlı olduğu ortaya çıkmış. Çünkü arkadaşlar yapılan araştırmalar hava kirliliği normalin üzerinde olan yerlerde yaşayan insanların bir yılda yaklaşık 2 kilo kadar farkında olmasalar da yuttuklarını
ve bu şekilde akciğerlerinde yer hapsettiğini arkadaşlar ortaya koymuş. O yüzden bizler de akciğerlerimizin temizliğine bir tık daha önem verip onların daha sağlıklı, daha güzel bir forma getirmek için bu şahane tarifleri deneyebilirsiniz. Şimdi tarifimin birinci kısmını oluşturdum. Hemen ikinci kısmını oluşturmak istiyorum. Bu tarifimiz dediğim gibi tam bir akciğer dostu. Ayrıca da çok güzel bir şekilde metabolizmanıza etki edecek. Metabolizmamızın termal ısısını birazcık daha arttırmak için, metabolizmamızda yağların yakımını kolaylaştırmak için, özellikle de yağların hacimlerini küçültmek için tabii ki de burada yararlanacağımız ürün kekik oluyor arkadaşlar. Kekiğin faydaları da çok fazla. Görme sağlığımızdan tutun da sindirim sistemimize, bağışıklık sistemimize, kalp sağlığımıza, kansere karşı en önemli koruyuculardan bir tanesi. O yüzden hemen şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar ben burada 2 kişi için 2 fincan ölçüsünde hazırlayacağım. 1 kişi için 1 kaşık ölçüsünde kekik kullanabilirsiniz. Ben 2 kişi için 2 kaşık ölçüsünde kekik ilave ettikten sonra sıcak suyumu hemen French press'ime aktardım ve hemen bunun ağzını kapatıp demlenmesi için bekleyeceğim. Burada demleme işlemi çok önemli. Eğer ki birazcık bitter yoğun tatlar seviyorsanız 4-5 dakika kadar demlendirebilirsiniz. Ama kekik çayı içmeye alışık değilsiniz, birazcık da midenizde hassasiyet varsa burada arkadaşlar kullanacağınız demleme süresi maksimum 3 dakika olabilir. Çünkü demleme süresi içeceğiniz ürünün tadını çok fazla etkiliyor ve daha fazla durduğunda tadında bir bitterleşme olduğu için bunların hem besin değerleri içerisindeki antioksidan değerlerini öldürmüş oluyorsunuz, hem de maalesef tüketmeyi çok fazla istemeyeceğiniz bir forma dönüşmüş oluyor. Ben şimdi hemen şöyle French press'imin kapağını çeviriyorum ki artık normal arkadaşlar hava ile temas edebilen kısmı aktif hale gelsin. Çünkü çok da yoğun yapmama gerek yok ve hızlı bir şekilde fincanımı alayım. Güzelce demlendirmiş olduğum kekik çayımdan bir fincan koyarak kendimi ödüllendireceğim şu an. Gerçekten metabolizmanız size teşekkür edecek. Çok güzel bir şekilde anti-aging özelliği de olup sizlerin hücresel anlamda gençleşmesine yardımcı olurken vücudumuzu tüm patojenlere karşı koruyacak. Hızlıca arkadaşlar şöyle daha temin hazırlamış olduğumuz bizlerin bağışıklık sistemini, immünitesini güçlendirecek olan şahane karışımını da içerisine ilave ettikten sonra artık tüketmeye hazır. Biz bunu nasıl tüketeceğiz? Burada en önemli dikkat edilmesi gereken noktalardan tabii ki de bu tarz hazırlamış olduğumuz kürlerin tüketimini nasıl yapacağız? Ben bu kürü arkadaşlar gün içerisinde tüketmeyi çok seviyorum. Özellikle de saat 4 ile 5 arası yani İngiliz çayı zamanı vardır. O zamanda arkadaşlar metabolizmanızın tam da en verimli çalışacağı saatte bu doping çayını da alıp metabolizmanızı daha da hızlandırabilirsiniz. Bu gerçekten çok etkili oluyor. Çünkü arkadaşlar saat 4 ile 5 arasında metabolizmamız aslında bizim sirkadiyen ritmik saatimize göre en fazla çalışacak, en çok verimli çalışacak zamanda oluyor. Ama bu verimini birazcık daha arttırmak için sıcak gıdalar kullanılabilir. Özellikle bu şekilde termal etkisini gösteren gıdalar kullanabilirsiniz. Zencefil de bunlardan bir tanesidir. Ve tabii ki de metabolizmamızı hızlandırmak için bizim bir tetikçiye ihtiyacımız var. O da burada kullanmış olduğumuz balımız oluyor. Bu güzel karışımla hem çok güzel bir şekilde vücuttan ödemi atacağız. Hem astım, bronşit gibi rahatsızlığı olanlara şahane bir çözüm olacak. Hem de arkadaşlar insülin direnci olan arkadaşlarım için bir önerim daha var. İçerisine bir kaşık da elma sirkesi ilave edebilirsiniz. Elma sirkesi biliyorsunuz ki tam bir krom kaynağı. İnsülin direnci içinde krom altın değerinde bir element. Doğada tabii ki de farklı yerlerde bulunuyor ama en çok verimli kullanacağımız yerlerden biri elma sirkesi. O yüzden bu tarifimin içerisine de bir kaşık elma sirkesi ekleyerek insülin direncini de kontrol altına alıp kiloları insülin direncini de azaltarak kurtulabilirsiniz. Benim tarifim sizler için arkadaşlar bu kadardı. Sizler de karlı bir günde metabolizmanızı hızlandırıp insülin direncinizi kontrol altına alacağınız bu güzel tarifi yaparken birazcık da metabolizmanızda hareketlilik yaratmak isteyip bağışıklık sisteminizi güçlendirmek istiyorsanız çok az daha içerisine limon ilavesinde bulunabilirsiniz. Limonu bilerek son dakikaya kullanmaya özen gösteriyoruz ki daha fazla C vitamini biliyorsunuz hassas olduğu için denatüre olmasın. Çok daha aktif bir şekilde kullanalım. Zaten bu hazırlamış olduğumuz içeriğimizin içerisine de ilave edilebilir.
Sizler de arkadaşlar dilediğiniz şekilde bu mükemmel çayınızı hazırlayıp hem akciğerlerinizde temizlik yaratıp hem de çok güzel bir şekilde metabolizmanızda hızlanmalar yaratarak istenmeyen kilolardan anında kurtulabilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz aşağıdan beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı, kanalıma henüz abone değilseniz yine abone olarak bana destek olmayı ihmal etmeyin. Bu tarz tarifleri sizler de mutfaklarınızda şans verip deniyorsanız ne şekilde sunumlar yapıyorsunuz gerçekten çok merak ediyorum. Instagram üzerinden İmre'nin dünyası etiketiyle beni de arkadaşlar etiketleyerek paylaşırsanız çok memnun olurum. Instagram'da da çok güzel bir şekilde sizinle iletişime geçmek istiyorum. Herhangi bir sorunuz olursa bana oradan da ulaşabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim.